Borsada herkes yükselen hisseleri konuşur ama asıl farkı yaratan şey yükselmemiş hisselerde ne yaptığındır. Bu portföyde şu anda %70'in üzerinde kârda olduğumuz hisseler var ve bir tanesinde bugün kar almamız gerekecek. Ama aynı zamanda hiç hareket etmemiş, ucuz kalmaya devam eden hisselerimiz de var. Bugünkü videoda sadece kârı değil, beklemeyi de konuşacağız. Çünkü bu seri hızlı karar verenler için değil, doğru karar vermek isteyenler için. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikle çok kısa bir şekilde uyguladığımız orta vadeli al-sat stratejisini anlatacağım. İki farklı indikatör kullanıyoruz. Alt tarafta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörü, üst tarafta gördüğünüz indikatörümüz ise tamamen kendimin oluşturduğu, şurada ismini görebileceğiniz indikatör. Göstergeler kısmına ismini yazarak bu indikatörü bulamazsınız. Kullanmak isteyenler yorumlar kısmına bana yazarsa indikatörün linkini sizlerle paylaşıyorum. İndikatörümüzde alt tarafta yeşil bir eğri oluşuyor. Üst tarafta da kırmızı bir eğri oluşuyor. Alt taraftaki yeşil eğrimize temas noktalarında dip seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Ve aynı zamanda Williams yüzde aralığı indikatöründe alt tarafta gördüğünüz kesik kırmızı çizgilerimizin olduğu bölgenin altında, yani eksi 90 seviyesinin altında toplamalar yapıyoruz. İkisinin aynı anda gerçekleştiği durumlarda ve aynı zamanda kırmızı mumlar varsa toplamalarımızı yapıyoruz. Ve şu anda baktığımızda Seymen Kardeşler hissesinde %72'lik karlılık içerisindeyiz. Stratejinin tüm ayrıntılarını anlattığım ayrı bir video var. Merak edenler için linkini açıklamalara ve sabit yoruma ekledim. Ayrıca buraya da kart bırakıyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Ekranda grafiğini gördüğünüz portföyümüzdeki lokomotif hisselerden biri olan Seymen Kardeşler hissesi şu anda yaklaşık %72'lik kârdayız ve Williams yüzde aralığı indikatöründe uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Bakın, geçtiğimiz haftaya göre fiyatımız yükselmiş olmasına rağmen Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Bu tip durumlarda takip eden haftalarda düşüşler gelebiliyor. Bu yüzden tedbir amaçlı olarak elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Bakın, mesela 21 Temmuz 2025 haftasından 28 Temmuz 2025 haftasına geçerken fiyatın yükseldiğini, fakat Williams yüzde aralığı indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Bakın, takip eden hafta düşüşler gelmiş. Tabi her zaman düşüş gelecek diye bir kanun yok. Bu yüzden tedbir amaçlı olarak elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Bu arada böyle portföy videoları sana gerçekten katkı sağlıyorsa beğen butonuna basman serinin devamı için çok kıymetli. Şimdi portföydeki diğer hisselerle devam edelim. Vakıfbank hissesine geçiyoruz. Evet, baktığımızda Vakıfbank hissesinde alımımızı 13 Ekim haftasında yaptık. Şu anda %55 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Williams eksi 10 seviyesinin üzerinde tutmaya devam ediyoruz. Bitcoin'de kâra geçebilmiş değiliz. %4 zarar durumundayız. Williams eksi 90 seviyesinin üzerinde tutmaya devam ediyoruz. Takip eden haftalarda eksi 90 seviyesinin altında tekrar kapanışlar gelirse toplamaya devam edeceğiz. Astor hissesine baktığımızda burada da alımımızı 24 Kasım haftasında yapmıştık. Şu anda %78'lik gayet güzel bir karlılık içerisindeyiz. Baktığımızda Williams yüzde aralığı indikatöründe bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Tutmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin, yani şurada kesik olmayan yatay çizgimizin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Sur Tatil Evleri hissesine geçtiğimizde bakın, burada daha önce 3 defa toplama yaptık. Hala da ucuz kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Fakat ilave alım yapmıyoruz. Çünkü Williams yüzde aralığı indikatörümüz eksi 90 seviyesinin üzerinde tutmaya devam ediyoruz. Orge hissesine geçtiğimizde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %7.20'lik karlılık içerisindeyiz. Güzel. Tutmaya devam ediyoruz. Williams eksi 90 seviyesinin üzerinde, dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Seymen Kardeşleri biraz önce bahsettim. Hemen hızlıca tekrar bahsedeyim. Daha önce 5 defa toplama yaptık. %72 karlılık içerisindeyiz. Elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Çünkü Williams yüzde aralığı indikatörümüzde uyumsuzluk var. Fiyatımız yükselmiş olmasına rağmen Williams yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Takip eden haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Gıpta hissesine geçtiğimizde daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %2'lik bir zarar durumundayız. Hala da ucuz kalmaya devam ediyor. Henüz toplamaya başlamamış olanlar buradan bu hisseyi toplamaya başlayabileceğini düşünüyorum. Baktığımızda Williams yüzde aralığı indikatörü eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için bu hafta ilave alım yapmıyoruz. Link hissesine geçtiğimizde burada da daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %1.76'lık zarar durumundayız. Bakın, Williams oldukça yükselmiş olmasına rağmen fiyat aynı şekilde tepki vermiyor. Artık önümüzdeki birkaç hafta içerisinde burada da
güzel yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Tabii özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum ki burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Alım yapacağınız hisselerde özellikle kendi araştırmalarınızda mutlaka yapmanızı öneriyorum. Platform turizm hissesine geçtiğimizde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %4.83'lük karlılık içerisindeyiz. Williams X90 seviyesinin üzerinde tutmaya devam ediyoruz. İlave alım yapmıyoruz. Bantaş'a geçtiğimizde Bantaş hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %6.16'lık karlılık içerisindeyiz. Tutmaya devam ediyoruz. Williams X90 seviyesinin üzerinde ilave alım yapmıyoruz. İskenderun Demir hissesine geçtiğimizde daha önce bir defa alım yaptık. 24 Kasım haftasında yaptığımız alımla birlikte şu anda %10'luk karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Williams X90 seviyesinin üzerinde ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Tuborg hissesine geçtiğimizde daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %5'lik karlılık içerisindeyiz. Güzel. Williams X90 seviyesinin üzerinde, henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmamış. Bekliyoruz. İlave alım yapmıyoruz. LDR Turizm hissesine geçtiğimizde burada da alımımızı 24 Kasım haftasında yaptık. Şu anda %91'lik çok güzel karlılık içerisindeyiz. Tutmaya devam ediyoruz. Bakın Williams eksi 10 seviyesinin üzerine henüz atmış değil. Yani aşırı alım bölgelerine gelmiş durumda değil. Dolayısıyla tutmaya devam ediyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp tekrar takip eden haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir süredir Telegram grubumuz aktif durumda. Linki açıklamalarda paylaştım. Ayrıca katıl üyelerine özel ayrı bir Telegram grubumuz var. Bu grupta kendi yapmış olduğum Viyop alım satımlarımı anlık olarak paylaşıyorum. Kalan hisselerimizde devam edelim. Kızılbük Gayrimenkul hissesine baktığımızda daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %36'lık güzel bir karlılık içerisindeyiz. Baktığımızda Williams yüzde aralığı indikatörü X90 seviyesinin üzerinde, hatta eksi 10 seviyesinin de üzerine atmış. Bekliyoruz, tutmaya devam ediyoruz. Türker Proje hissesine geçtiğimizde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %6.97 karlılık içerisindeyiz. Williams X90 seviyesinin üzerinde, ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Makine Takım Endüstri hissesine geçtiğimizde alımımızı 24 Kasım haftasında yaptık. Şu anda %19 karlılık içerisindeyiz. Williams X90 seviyesinin üzerinde, ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. European Endüstri hissesine baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Bu hafta da düşüş geldi. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörü bakın yönünü yukarı çevirmiş vaziyette. Düşüş gelmiş olmasına rağmen yönünü yukarı çevirdiği için ilave alım yapmıyoruz. Şu anda %15 zarar durumundayız. Hala da çok ucuz seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Artık takip eden birkaç hafta içerisinde burada da yükselişin gelmesini bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Merit Turizm. Burada da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle tekrardan düşüş gelmiş olmasına rağmen Williams yönünü yukarı çevirmiş vaziyette. Aynı zamanda X90 seviyesinin de üzerinde. Dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz, bekliyoruz. Artık önümüzdeki haftalarda burada yükselişin başlamasını bekleyebiliriz. DESA hissesine geçtiğimizde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %9.31 karlılık içerisindeyiz. Williams X90 seviyesinin üzerinde, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Martı Gayrimenkul hissesine baktığımızda daha önce 2 defa toplama yaptık. %7.69'luk karlılık içerisindeyiz. Williams X90 seviyesinin üzerinde, ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Güler Yatırım Holding'e baktığımızda daha önce bir defa alım yaptık. 22 Aralık haftasında yaptık bu alımı. Şu anda %7.47'lik karlılık içerisindeyiz. Williams yüzde aralığı indikatörü X90 seviyesinin üzerinde, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Tapta Oksijen hissesine geçtiğimizde burada da alımımızı 22 Aralık haftasında yaptık. Şu anda %34'lük karlılık içerisindeyiz. Williams eksi 10 seviyesinin üzerinde, takip eden haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Matrix Bilgi Dağıtım hissesine geçtiğimizde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %13 karlılık içerisindeyiz. Williams X90 seviyesinin üzerinde, tutmaya devam ediyoruz. İlave alım yapmıyoruz. Rönesans Gayrimenkul hissesine baktığımızda daha önce 29 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Şu anda %14 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Tutmaya devam ediyoruz. Williams -90 seviyesinin üzerinde, ilave alım yapmıyoruz. Ege Gübre hissesi 4 haftadır yatay seyrine devam ediyor. Şu anda başa baş noktasındayız. Ne karımız var ne de zararımız var. Alımımızı 29 Aralık haftasında yaptık. Bakın fiyatımız tamamen yatay bir şekilde gitmiş olmasına rağmen Williams yönünü yukarı çevirmeye devam ediyor. Artık önümüzdeki hafta burada yükselişlerin başlamasını bekliyorum. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Tutmaya devam ediyoruz. Enerji hissesine geçtiğimizde bunu takip amaçlı olarak listemize almıştık. Yeşil eğrimize yaklaşması veya temas etmesi durumunda toplamaya başlayacağız dedik. Ama şu anda da böyle bir temas görmüyoruz. Bu haftayı da yükselişle kapatmış. Dolayısıyla yine takip amaçlı olarak listemizde tutabiliriz ama
alım yapmıyoruz. Yunsa hissesine geçtiğimizde burada da alımımızı 5 Ocak haftasında yaptık. Şu anda %15'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Williams X90 seviyesinin üzerinde ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Evet, önümüzdeki haftalarda bugün sabırla beklediğimiz hisselerin hangilerinin harekete geçeceğini yine birlikte göreceğiz. Cumartesi günleri yayınlamış olduğum orta vadeli portföy serisini kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.